Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, bugün Türkiye'den çok güzel bir misafirim var. Bana da sürpriz oldu. Çünkü geleceğini bilmiyordum. Sevgili arkadaşım Kubilay, kendisi Radore veri merkezlerinin kurucu ortağı. Evet, doğru mudur? evet, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Havamız olsun. Hava olsun, aynen. Yönetim kurulu var, CEO efendim, CEO kendileri. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kendisi çok yiyici bir insan değil. Yiyici bir... Çok dedi ki İlkay, ben sevmem dedi. Ben dedi 1 kilo 2 kilo yer bırakırım dedi. Fazla da üstelemiyorum dedi. Dedim ki en güzelini yapıyorsun, en temizini yapıyorsun. Nereye gidelim, ne yapalım dedim. Dedi ki Kobe steak deneyelim. Dünyanın en pahalı eti. Aynen. Japonya'nın Wagyu bölgesinde. Wagyu diye geçiyor. Evet. Kobe style diyor. Kobe steak, Evet. işte Kobe eti. Kobe. Wagyu bölgesindeki hayvanlardan elde edilen özel bir et. Aynen. Özel bir. Hayvanlara müzik dinletiyorlar, mıncıklıyorlar. Masaj yapıyorlar. Aynen, hareket etmesin diye böyle uğraşıyorlar. Şimdi birazdan Sonra- zaten o detaylı bilgileri Aynen. vereceğiz. Yerken anlatacağız. Niye bu kadar özel, ne oluyor, ne bitiyor? Biraz Türkiye havası getir bize baba. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Biraz onlardan bahset. Abi asıl biz buraya yaz geldi diye geldik ama işte yağmur yağıyor. Los Angeles'a kış gelmez dediler. Kubilay dedi ki Los Angeles'a kış gelmez dediler. Bir geldi burası yani yağmur yağdı. Çok soğuk şahit. Evet, soğuk, hava kapalı yani. Ne ayak varmış belli değil yani. Aynen, Hoş aynen. geldin Hoş Kubilay bulduk. tekrar. Ne yapıyorsun Türkiye'de? Nasıl gidiyor işler abi? İyi abi, İstanbul valla güzel gidiyor. İşler de güzel gidiyor. Her yıl büyüyoruz. Maşallah. Çok güzel. 2012 yılından beri sunucularımızı barındırıyor sevgili Radore sponsorumuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok güzel hizmet alıyoruz. Gayet Allah- mutluyuz. Allah bozmasın. %40 civarında her yıl büyümemiz var şu an 2 yıldır üst üste. Yaklaşık bir 5000 tane fiziksel sunucu oldu çalışan. Bizim bir tane var abi. Sadece. Biz gariban. Bizim işte bakkal işi bir tane bizim abi. Valla epey bir web sitesi var, epey bir müşteri var. 3000 üzerinde müşteri var. Epey bir sanal makine de oldu. Özellikle bulut bilişim kurağı çok hızlı ilerliyor. Bulut bilişimde %100 büyüdük bu yıl. Maşallah. Hatta sene sonuna doğru %100'ü de geçeceğiz. Hatırlıyor musun ilk Radore metronun altındayken, Metro City'nin değil mi? Evet, Metro Altındayken ilk yatırım yapmaya başladığınızda beraber gezmiştik, hatırlıyor musun? Aynen, boştu o değil mi? Bomboştu. Evet, evet. Kubilay bana gösteriyor, kocaman bir alan, böyle dibini görmüyorsunuz ama bomboş. Diyor ki İlkay bak diyor, buraya bunlar gelecek daha var, buraya bunlar gelecek daha var. Şimdi oralar fullendi tabii. Epey fullendi. Ağzına kadar doldu. Şu an Ben yarısı boş doldu. halini hatırlıyorum. Daha ne kadar büyüyebiliriz diye bakınmaya başladık Metro City'de. Kaşınıyoruz da. Allah bozmasın. Kaçırıyoruz ya. Zor iş değil mi abi? Kolay iş değil. Çok zor iş abi. Bir kere çok para yatırman gerekiyor. Evet. Hani işin altyapısı da çok büyük para harcatıyor. İşin serverları da çok büyük para Herkes harcatıyor. arıyor. Baba site gitti. Aynen. O oldu, bu oldu. Ama Sunucunun işi yanmıyor. bulut bilişim aslında şu an işimizi rahatlatıyor. Şu an bulut bilişim hiç olmasaydı mesela bizde 5000 değil 15.000 fiziksel sunucu olurdu. Yani mesela senin o bir tane sunucunu biz şu an sanallaştırıp bizim buluta atabiliriz mesela, hiç yer kaplamaz. Artık Bu o bir derece teklif mi? sistemler çok Bu büyüdü, bir çok teklif gelişti. mi? Diyorum. Tabii ki teklif. Abi şimdi konuşurken öyle bir ötekileştirdin ki yani senin o bir tane var ya falan deyince ben böyle bir gariban hissettim ya. Adam öyle bir yer almışlar ki. Herkesin artık bir tane iki tane var. Çünkü o kadar işlemciler Mantıklı. güçlendi ki. Aynen. Eskiden bir çekirdek vardı, şimdi 22 çekirdek var bir makinede. Yani Biz o sunucuyu yaparken çok iyi hatırlıyorum. 12 tane RAM mi ne doldurduk üzerine hayvan gibi. Disk attık ne var ne yoksa. İşlemciyi ikiledik. Bir tanesi boştu çünkü. İşlemciyi ikiledik. Millet dedi ki ne yapıyorsunuz oğlum? NASA'ya proje mi yapacaksınız? Ya dedik ki uzun yatırım abi. Yani Aynen. 100 metre koşmuyoruz. 3000 metre koşuyoruz. bilgisayarlar çok güçlendiği için artık yani hani eskisi gibi değil. Eskiden bir çekirdek vardı, 4 GB RAM vardı. Şimdi koyuyorsun bir işlemci 22, iki tanesi 44 çekirdek. Değil mi? Yani 44 bilgisayar gücünde yani. yapacaksın abi ya? Ne yapıyoruz abi? O yüzden bir bilgisayar deyip de geçmemek Atomu lazım. parçalıyoruz Aynen ya. yani bir bilgisayarda büyük web siteleri barındırılabilir. Ama şu anda en güzel olay hiç bu sunucuyla uğraşma. aynen. Aç hesabını. İlkayzaman.com de abi Radore arkada çalışsın İşin yapsın. altyapısını artık biz direkt Outsource hallediyoruz bulut edeceksin. tarafından. Dolayısıyla sen işte o makinenin problemleriyle hiç uğraşmıyorsun. Bulutta örneğin bir makinede problem oluyor. Biz onu direkt başka bir makineye kaydırıyoruz. Senin sistemi kesintisiz çalışmaya devam ediyor. Canım. Şimdi daha yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen 3 ay içinde devreye alacağız. Sen web sitesinin kodunu yazacaksın. Kodu upload edeceksin ve çalışacak. Süpermiş abi. Kod yazmayı bilmiyorsam
Hazır template'ler var tabii. Yani. Onları da Aynen, kullanabiliyor, onları değil mi? kullanabiliyorsun. Herkes kod Aynen, yazamıyor. aynen. Ama yani mikro servisler ve bu mikro işlem, cloud diyeyim artık. O mimaride yazılmış bütün siteleri, kodu yazıyorsun. Örneğin .NET kodu algılıyor, otomatik ona göre sistem Java olduğunu algılıyor. Arka tarafta Linux kuruyor, arka tarafa Java server kuruyor ve Java kodun çalışmaya başlıyor. Yani şöyle bir şey olacak mı yakında? Yani sistemci, networkçü ve hiç işin olmadan yazılımcılar kodunu yazacak, yükleyecek ve çalışacak. Şimdi biz burada yemek yiyoruz. Sen diyorsun ki ya şöyle bir site yapsak, dur oğlum yemek bitsin yaparım ben falan. Çat diye yapacak mıyım? Böyle mi olacak yani? Aynen. Canavar. Efendim, sevgili arkadaşımın işiyle ilgili reklamları izlediniz. Tebrik ederim. Gayet de güzel bir iş Sağ yapıyorsunuz. olasın. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki en baba veri merkezi sizsiniz. Doğru mu? Doğru diyebiliriz. Yani özellikle Bu kadar özel yatırım sektörde, yapan, bu özel kadar- sektörde özel kalmış Türkiye'nin en büyüğü radarı. Bağımsız Aynen, olarak. bağımsız. Bu adamın reklamını yapmayalım da kimi yapalım? Efendim, reklamlardan sonra Kobe sitemizi söyleyelim. Şimdi et gelsin, etle beraber açıklamalarımızı da yapalım. Evet, Olur mu? olur, tamam. Fiyatını da söyleyeyim, bu Aynen. kazık bir et arkadaşlar. Yani ucuz bir et değil. Şimdi efendim, su içiyoruz, zerzavat hiç yok. Biz öyle şunu getirin, bunu getirin demiyoruz. Et yiyeceğiz, et gömeceğiz. O yüzden ekstra hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bunu da boğulmayalım diye ne olur ne olmaz diye yanımızda bulunduruyoruz. Kolay hazmetmek için. Aynen. Yağlı şeylerle soğuk su içmek aslında doğru değil çok. Evet. Biraz ılımasını bekleyeceğiz. Dediğim gibi ihtiyaç halinde içeceğiz. Yoksa olmamızda bile değil. Sadece et. Efendim şimdi ortamı size biraz göstereyim. Burası gerçek bir Japon restoranı. Gayet de güzel bir ortam var. Hoş bir ortam var. Böyle bütün masaların üzerinde çok güzel ufak jestler de yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Birazdan etlerimiz gelecek. Siparişlerimizi verdik. Şöyle kafeslerde de oturuyorsunuz gördüğünüz gibi. Gayet şık ve de güzel. Ama pahalı bir yer, onu söyleyeyim. Yani Kobe Steak özellikle biraz kazık. Efendim şimdi etlerimizi söyledik. Kubilay biraz az et söyledi. Dedim ki ya Kubilay yapma, abi dünyaları söyledi. Kız diyor ki o da mı, bu da mı, şu da mı, şimdi gelecek zaten birazdan. Diyor ki yok bu da diyor. Tam onu yazdım, bunu yazdım ama Kubilay yürüdü. Dedim ki biz Abi sordum potansiyelinde yiyebilir misin diye. ben yiyemiyorum abi çok fazla. Ben yerim dedim, o yüzden kendime göre söyledim. Abi gömmeye geldik, yemez olur muyuz ya? Şimdi Kobe steğimiz de gelecek, diğerleri de gelecek. Başka böyle etrafa bir şey söylemedik. Sadece mantar ve de pilav söyledi. Pilavı çok güzel dedi. Ya söylemedim sen çok ileri ama onu da Ben yerim yemiyorum bence. dedim. Yerim ama bence. Peki, tamam, sen bilirsin. Bir tadına bakarım. Tamam. Ama ben et dışında bir şey yemiyorum. Günümü etle geçiriyorum, rahat ediyorum abi, ne yapayım? Burayı size gösterdim. Aslında tahta falan ama tarzı çok güzel. Tam bir Japon tarzı yapmışlar. Şimdi etler gelince diğer etlerin hikayesi zaten çok önemli değil. Evet. Kobe etinin hikayesi çok önemli. Etlerimizi bekliyoruz. Gelsin ondan devam edelim. Hem gömelim hem anlatalım, bilgilendirelim efendim. Bu arada sistem aynı sistem. Korean barbekülerdeki gibi burası da Japanese barbekü diye geçiyor. Ortada gördüğünüz gibi ızgaramız var, mangalımız var. Etler geliyor. Biz buradan yiyoruz. Şöyle tabağımda göstereyim efendim. Soslar için de şunu kullanıyorsunuz. Bir tane de maşa var gördüğünüz gibi. Yani daha önce Korean barbeküden bildiğiniz sistem, gördüğünüz sistem aynısını kullanıyorlar. Çok fark yok. Chopstick'imiz hemen açalım abi. Biz doğma büyüme Hazırlık yapıyoruz. Japonuz abi biz. Yani bizim bakma böyle Kayseri'nin hemşire yoluna. Biz asıl Japonuz diyoruz. Açız efendim, bu videoyu çekeceğiz diye bir haftadan beri Kubilay Tepe'de yemek yemedik falan diyormuşuz. Yok abi ben cumartesi geldim. Şu an seninle 4. kez bu restorana gidiyorum. Ciddi misin? Evet. Sen kaç günden beri buradasın abi? Cumartesi geldim işte 5 gün oldu. Sen her gün buraya mı Aynen geliyorsun? her gün buradaydım. Nasıl bir şeymiş abi ya? Ben ne bileyim, sen yemedin. Telefonla konuşurken sen yemedin falan zannettim ben. Yok Gitme abi. zaten. Burası süper bir şey. Biz Eyvah, buraya eyvah. ilk geldik, bizi bir abimiz getirdi. Ya 4 baba. yıl önce onu anlatıyordum sana. He. Ondan sonra Wagyu'yu sipariş etti. Biz o zamanlardan Wagyu duymamıştık. Çömeziz 4-5 yıl önce. Dedi ki siz dokunmayın bu ete, yakarsınız. Çok özel bir et. Bunu ben pişireyim dedi. Aldı böyle çıt çıt yaptı 10 saniye. Şimdi yiyeceğiz dedi. Nasıl abi dedin ya sen de? Ondan sonra biz de dalga geçiyoruz. Siz yakarsınız falan diyor. Dedik abi biz de öyle az pişiriyoruz falan ama. Bu kadar da değil yani. Yani. O Fransız usulü yapmış. Ama gerçekten 10 saniye 15 saniye pişireceğiz. Göreceksin mükemmel bir et. Biliyorum ya, ben daha önce yedim. Yani ama şöyle bir şey var. Yani yine bir 30 saniyesi var. 10-15 saniye değil de 30 saniye, yarım dakika. Şöyle anlatalım, biraz bahsedelim istiyorsan. Olur tabii. Şimdi bu Japonya'nın Wagyu bölgesinde yetiştirilen hayvanlardan elde ediliyor Kobe steak demiştik. Birincisi ot yapısı. Evet. Ya acayip derecede
farklı ve de güzel bir ot Doğal yapısı var. besleniyorlar. Evet, Wagyu bölgesinin hiçbir hayvanı bağlamıyorlar efendim. Doğduğu günden itibaren hayvanlar bağlanmıyor. You guys use the etimiz Wagyu geldi. steak Evet. for you. Thank you. Wagyu, that's that one on the bottom there. Okay, thank you. There's a little steak knife to cut. İyi et lafın üstüne Aynen. gelirmiş. Şöyle efendim göstereyim. Şimdi etimiz bu. Kobe steak bu. Gördüğünüz gibi bayağı bir ince. Kız dedi ki 30 saniye bir tarafa 30 saniye bir tarafın dedi yapın dedi. Evet. 45 saniye dedi aslında biz 30 saniye yapacağız. Daha az yapacağız. Bir önceki Efendim, restoranda toplam 30 saniye pişirtti bize. Çok harika oldu. abi öyle yapalım. Evet. O toplam 15 saniye 15 saniye. 20-20 yaparız. süper. Aynen ben zaten çok pişmiş Aynen. et yemiyorum. Aynen. Efendim şimdi bu et şöyle gördüğünüz gibi içi marul dolu. Bu zaten bu konudaki en zengin et. Bu eti bu hale getirebilmek için bu kadar lezzetli ve de bu Masaj kadar özellikle pahalı masaj. yapmalarının sebebi şu. Hayvanlara günlük 20 litre arpa suyu içiriyorlar. Deli gibi özel otlar yediriyorlar. Bu hayvanlara müzik dinletiyorlar. Yine aynı hayvanlara masaj yapıyorlar. Özellikle bu damarlara etler iyice yayılsın. Aynen öyle. Sinirleri iyice olmasın diye devamlı her gün Aynen. her yemekten sonra masaj yapıyor. Masaj. Şimdi günde 3 öğün yemek yiyor bu hayvanlar ama şöyle bir durum var. Normalde gezen hayvanda kas olur. Bu hayvanlar çok fazla gezmediği için kas yok. Ama yağ çok birikiyor. O yağların da etin içine nüfuz etmesini sağlamak için hayvanlara masaj yapıyorlar. Yani aslına bakarsanız hayvana kas değil. Hayvana kas yaptırmıyorlar. Mesela av hayvanlarında çok kas Evet. olur. Hareketli Çok hayvanlarda. sert. Bu inanılmaz yumuşak. Evet, bunda kasması yok. Hayvanda sinir yok. Karşısına geçiyorsun, baştan aşağı sövüyorsun, hiç öyle olmuyor. Sinirsiz hayvan, sinirleri alınmış. Gördüğünüz gibi efendim. Şimdi size soru. Bu parça incecik de bir et bu arada. Elliyorum baba, ellerimi geçen hafta yıkadım merak etme. Soruyor. Şöyle göstereyim. Donmuş şekilde getirmişler, biraz bekleteceğiz. İnce bu arada bayağı. Sizce bu et ne kadardır? Özel Japonya'dan geliyor. Bu Japonya'dan geliyor zaten. Wagyu bölgesinden geliyor. Gördüğünüz gibi gayet de ince. Şu etin ne kadar olduğunu tahmin edin. Şunu unutmayın. 36 dolara ve de 16 dolara sınırsız et yeniyor burada. Deli gibi. Ve tahminde bulunun. Birazdan söyleyeceğim. Ne diyorsun baba? Tablo gibi değil mi? Abi süper. Ya. Rönesans tablosu gibi değil mi Çiğ abi? mi yesek? Rönesans tablosu gibi değil mi abi şöyle? Dayanamam ben yerim onu. Ben de abi artık etlere başlayalım. Güzelliği en sona bırakalım Aynen. bence. O en sona çünkü donmuş olduğu için biraz böyle yumuşasın, açılsın, rahatlasın. Efendim bunlar ribeye tarzı hepsi ribeye etler. tarzı. Hepsi ribeye tarzı. Geldi Farklı. etler. You can come in, yeah. Biz konuşurken bu arada etlerimiz geldi. We Evet. have the Kobe, that is the Kobe Kelpie. Kobe. This is the tri-tip, and then this is the duo. Okay. So again, Kobe Kelpie, Kobe tri-tip. Kobe tri-tip you can see is a little bit more like darker. Okay. Thank you so much. No problem. Şimdi Bunlar Kobe etlerimiz. ucuzunu bırakalım, Aynen, pahalıya ben buna geçelim. boş ver abi. Evet. Şimdi bunlar ribeye tarzı olarak da. Kobe kalbi. Bu Kobe Kalbi efendim. Kobe stili et. Yani gördüğünüz gibi diğer ete çok yakın, küçük doğranmış et. Bunlar da Dinlendirilmiş de aynı Tabii. zamanda. Baksana ne Aynen. kadar boyu. Şöyle göstereyim abi. Elimde tutuyorum onu ben yedim artık. Yok abi. İnce ve de güzel bir et ama inanılmaz lezzetli bir et. Şunu şöyle ayırdım abi. tutuyorum. Ben de yerim abi. Eyvallah. Bu Kobe tri-tip dedikleri yine Kobe stiliyle yapılmış. Yani demin gösterdiğimiz baba olan Kobe tarzında olan yapılmış. Çok güzel ama. Evet. Yani Muhteşem. şunlar var ya, şaka değil. Bayılacağız abi. Abi ben pişirmeden yerim. Lüp lüp atarım. Abi şu marullara bakar mısınız üzerindeki? Damar dolu. Bak zaten Kobe etini en çok kıymetli yapan şey alabilir miyim abi onu? Bu et harita gibi. Farkında mısınız? Et harita gibi. Üzerindeki damarları görmeniz lazım. Hani hep diyorlar ya, marbulu olan et, damarlı et kıymetlidir. Bundan daha kıymetlisi yok. Bu en kıymetlisi. Bu et bildiğin harita. Otur oku. Şöyle abi, o kıymetli bizi kenara Burada bak. o. Bu da efendim Kobe tarzı duo, yine dinlendirilmiş özel et. Etlerin hepsinde marbullar çok fazla. Yani bu etler hepsi kıymetli, güzel et. Abi şimdi hangisinden başlayalım? Abi dandikten başlayalım. Hadi dandikten başlayalım abi, buyur. Sen pişir. Tamam. Adam 5 günden beri burada, 4 günü burada geçirmiş. Bu 5. gün mü? Aynen mangal başı olarak üstümüz başımız da kokluyor abi, o da çok güzel. Şimdi bu sistem çekiyor Evet, tabii. çekiyor. O yüzden sorun sıkıntı olmuyor. Sevgili arkadaşlar, burası
yiyebildiğin kadar ye tarzı da var ama biz onu seçmedik. Yok. Biz dedik ki şöyle gönlümüzün istediği gibi etler yiyelim, güzel etler yiyelim de Kobe eti yiyelim dedik. O yüzden böyle bir şeyi seçtik. Normalde burada menü ne kadar bilmiyorum. Öğrendik garson kızdan. 35 dolar, 45 dolar ve 55 dolar diyor. Çeşit. Ama gün içi, hafta içi günlerde 30, 40, 50 yapıyoruz diyor. Büyük ihtimalle Kobe eti zaten vermiyorlar. O yok. Yani burada da aslında Fogo'da Çağ'daki gibi 36 dolar da orada. Burada da 35 dolardan başlıyor. Küçük küçük yavrular maşallah. Hepinizi gomeci ol, hepinizi. Abi bunlar Güzel böyle görünüyor mu orada? çerez gibi gider ya. Abi o yüzden çok söyledim diyorsun ama az söyledim. Az söylemişsin var. Çerez gibi gider abi bunlar. Şimdi biz tatlı niyetine Kobe yiyeceğiz. Kobe tam bir tatlı niyetine olacak. En güzeli en son. Efendim etler bunlar. Küçük etler ama bunlardan çok fazla var. Dediğim gibi burası biraz asortik bir yer. Ama biz bunları lüp lüp gömeceğiz. Şimdi alalım. Evet abi gayet güzel olmuş bence. Hatta ateşte bırakmayalım. Alalım hepsini. İşte etler küçük olduğu için hızlı oluyor bu arada. Onu da söyleyelim. Eyvallah. Evet şimdi biraz spicy. Bunun biraz- tadı bile süper yani. Et gitti. Et yok. De abi anında bitiyor ya. Abi bu jelibonla Akşama et. kadar yeriz abi böyle biz. Eyvah eyvah. Abi bu jelibon gibi bir şey ya. Vallahi. Ha, bu böyleyse ben Kobe style olanları ya da Kobe steak olanı düşünmek istemiyorum. Bakalım. Et benimle dertleşiyor şu anda. Yıllardır bu anı bekliyordum diyor. Babacım diyor. Babacım diyor. Çok mutluyum, çok mesudum şu anda diyor. Etler kayıp arkadaşlar. Patır kütür gidiyor. Aynen. Anyway, thank you. Here comes the harami. Ah, okay. It's the harami in the Yeah. secret pot, okay? Okay, thank you. Put it right over here. It's very beautiful. Okay, thank you It's so a much. half pound of harami skirt steak. Here's little scissors, okay? You're Oh, gonna use this to cut the meat. Okay, thank you. Of course, absolutely. I'm gonna take the tongs. Oh. It looks really good. Just take it out. I will do it for you, but I'll let you take care of it. It's You really can, you fun. can do it. Yeah, but- can. Efendim bu Can I grill it for you? harami. Harami in a pot. Harami in the Secret pot. pot. Secret potmuş. Bu Evet, gizli. secret. Evet, çok gizliymiş Yalnız efendim. çok güzel bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi adamlar... Ben ilk defa dün yedim. Öyle mi? Evet. Okay, you guys ready? Okay. Take it out, okay? What's your name, by the way? Chloe. Chloe. Evet, Chloe bize servis yapacak. Thank you, Chloe. Of course. Gördüğünüz Half gibi harami. Can şarkı sana. abi Secret Pot dediği şeyin içinden bu çıktı. Thank you. Half pound of harami skirt Oh. steak. Abo bu ne ya? There you go. So you're just gonna have to cook this for about a minute and a half Oh. on each side, okay? So a minute and a half. Okay, And then thank we're you. gonna flip it. Oh perfect, thank you. Flip it Yarım- and cook it for another minute and a half, and then you're gonna Her take tarafı this to yarım dakika. Yarım dakika yapın diyor. Fazla yapın demiyor. Fazla yapmayın diyor. Enjoy, sir. Thank you, thank you, thank you. Ulan saksıda bildiğin bize et getirdiler ama eti görmeniz lazım. Et fena. Şunu hemen tüketelim. Aynen soğumadan. Soğumadan diğerlerine geçelim. Şimdi bakın. Ben normalde bu arada ağzında et varken çok rahat konuşabiliyorsun abi. Çünkü yok oluyor gidiyor. İnanılmaz rahat ya. Ben normalde orta pişmiş et seven bir adamım. Ama onun bile bir süresi var. Böyle yarım dakikada falan olacak iş değil. Şimdi burada getirdiği etlere diyor ki her tarafını yarım dakika sadece yapın diyor. Bu neden biliyor musun? Bizim etimiz lokum. Biz etimize çok güveniyoruz. Bence oldu abi. Çevir abi zaten yarım dakika geçti. Direkt çevir. Baksana abi göstersene. Bak kesilmemiş video. 30 saniye 45 saniye. Et çiçek gibi oldu. Şu anda siz kokuyu alamıyorsunuz. Üzgünüm özür dilerim. Biz alıyoruz harika kokuyor. Bu ne demek abi? Biz etimize çok güveniyoruz Aynen. demek. 30 saniyede et mi olur abi? Az pişmiş seviyor, orta pişmiş seviyor diye düşünmeyin. Bu etleri herkes tıkır tıkır çok rahat yer. Öyle çok pişmiş sevmenize de gerek yok yani.
Etler güzel pişiyor. İçini göstereceğim şimdi size. Makas getirdi kız, keseceğiz. Efendim şimdi bunların miso çorbaları var. Sordum. Aynı sistemle misoyla bunu marine ettik diyor ama abi et konuşuyor ya. Abi bence başla. Başlayayım mı? Hadi abi başla. Et konuşuyor abi. Babacım diyor et, şunun güzelliğine bak abi. Abi baksana. Şimdi az pişmiş, orta pişmiş falan filan geçin abi. Bunu herkes yer. İyi pişmiş et seven için de, orta pişmiş et seven için de ideal al. Bak al. Sana yakın çekim baba. Babalar size yakın çekim babalar. Buyurun. Etin en güzeli neredeyse İlkay Zaman orada. Gömmeye geliyor. Sevdiği, kıymet verdiği insanlar da Türkiye'den geliyor, buluyor. Sağ olsunlar beraberce. Adam mangalımızı bile yapıyor. Daha ne yapsın baba? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Abi sosa bile banmaya gerek yok. Vallahi banmadım. Evet. Ve sana şöyle söyleyeyim. Acayip sulu bir et. Çok güzel abi. Çok güzel. Allah sana şükürler olsun ya. İnşallah 20, 30, 40, Mantarımız 50, yok işte. 200 milyon tane hayvan daha olur da hepsini yeriz inşallah ya. Vallahi billahi. Çok güzel. Ediyor gidiyor ağızdan. Harika. Evet, ızgaramız gitti. Yenisi de geldi. Evet, susam sosunda, susam yağı pardon, sosu demişim. Yar evlendirdi şöyle. Başlıyorum. Başla baba, şuradan başla. Yok bunlardan başlıyorum. Adam başlıyorsun, tamam. Ha, ucuz tayfadan başlayalım diyorsun. Efendim bunlar da yine küçük gillerden. Bunlar da yine 30 saniyelik etler. Şöyle. Oldu bile baksana. Oldu evet, hakikaten oldu. Şöyle. Çok büyük bir de şu kadar bir et. Göstereyim şöyle. Ama güzel bir ribeye bu da. Yine ribeye gayet de güzel. Ama Kobe'ler gibi olamaz zannetmiyorum değil mi? Biri. Biri. Güzel et buldum mu yiyeceğim. Şimdi halen akıllarda şu var. O Kobe'nin fiyatı ne kadar acaba? Yedikten sonra söylüyorum. Evet. Bunu çok sevmedim. Güzel ama Ben de sevmedim bunu. İlk 2 tane yediğim çok güzeldi. Ama son et kalınlaşınca kalın. kötü olmuş. Kimse kusura bakmasın. Kobe'ye geçiş yapıyoruz. Hemen hızlı atıyorum. Çünkü bunlar çok kısa zamanda olacak etler. O yüzden şöyle illere göre dağılımını yapıyorum abi. Güneydoğu Anadolu bölgesi, ben çevirmeye başlayayım. İç Anadolu, sen çevir baba. İç Anadolu bölgesi, Karadeniz. Abi yemin ediyorum mangal bile gaza geldi bunları görünce. Yağlar. Ne demiştik? Bu hayvanlarda dehşet bir yağ var. O yağlar etin içine nüfus etmesi için o yağların bu hayvanlara Bence sürekli toplayalım. masaj yapıyorlar. Evet abi toplayalım. Malı mahvetmeyelim, toplayalım abi. Bu Kobe style olan etlerin ilki. Şöyle göstereyim. Küçük ama etkili. Onu da söylemek lazım. Baksana abi. Mangalı bile gaza getirdi mübarek. Çok ciddi umutlarımız var bu etle ilgili. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl? İyi mi? Gayet güzel. Oh. Güzel kokuyor. Çok yumuşak değil mi? Çok. Hatta gereğinden fazla yumuşak. Bir daha bakacağım. Anlamadım. Et bitti. Anlamıyorum. Şimdi ilk yediğimiz etler güzel etlerdi. Son bu Kobe tarzından önce yediğimiz et inceleri çok güzeldi. İlk yediğim harikaydı. Birazcık kalınlaştığı anda tat bozulmaya başlıyor. Ama bunda hep ince. Hiç tat bozulmuyor. Gayet güzel. Hanıma diyorsun ki hanım kıymayı Kobe'den çektir. Ötekiler güzel olmuyor falan. Böyle bir zenginlik düşünün ya. İnsanlar diyor işte Ferrari'ler,
Abi bize binalar, şunlar Wagyu bunlar. bölgesindeki etler yetmez bu durumda. Bence de yetmez. Yani Yani derler ki etleri bitirdiniz. öyle helikopterler, uçaklar, Ferrari'ler, tonla para falan değil. Benim zenginlik anlayışım bu baba. Kıymayı bile Kobe'den çektireceksin. Kasap soruyor, dolmalık mı, köftelik mi var mı? Çek ya diyorsun. Bir ondan çek, bir bundan çek. Harika ama bence. Bak bunlar çok güzel. Bunlar bir tık daha büyük diğerlerinden. Ama yine ince. Evet, yine ince. Ki şu eti de göstereyim. Bu da efendim gördüğünüz gibi diğerlerinden biraz daha büyük ama yine ince bir et. Şöyle şuraya koyayım hatta. Abi ben bunu yiyorum ya. Bence yiyebiliriz. Bence olmuş. Öyle çok pişmesine falan filan gerek yok. Evet, şimdi Nasıl? bunun tadı deminkinden daha güzel. Bak şimdi, eğri doğruya doğru. İlk yediğimiz Kobe style'dan bunun tadı daha güzel. Bence. Evet. Seninkisi bilmiyorum. Ama kesinlikle bu daha güzel. Birazcık döner tadı veriyor mu? Aynen. Değil mi? Değil mi? Tabii. Öyle bir şey var ya. Evet. Şu et şöyle göstereyim. Bunlar da yine Kobe style olanlar, küçük olanlar. Ama bu deminki ilk parti gelenden attığımızdan Kobe'den daha güzel bir Kobe. Çok da hoşuma gitti. Aynen dediğin gibi döner tadı geldi ya. Ben devam ediyorum. At abi at. At. Kamyonu devir abi. Damperi şöyle kaldır. Bip diye böyle. Efendim, Hazırız. sezon finaline geldik. Sezon finali. Şimdi bu güzeller güzeli Kobe etimizi şöyle bir cozurdattık. Oo. Sesin güzel, mutluluğun sesi Sayalım falan. abi 30, 29 diye. 28, 27, 26 diye. Abi bu sesi mutluluğun sesi. Evet. Bunun parayla, pulla, şunla bununla bir eşdeğeri yok. Bu mutluluk veren bir ses abi. Koku bambaşka bir koku. Hayatında hiç böyle et izlemiş miydin abi? Abi çok güzel bir şey ya. Ben çok net hatırlıyorum. 20-30 yıl önce ilk çamaşır makineleri var. Çok saçma bir şey şimdi söyleyeceğim. Otomatik çamaşır makineleri ilk çıktığında biz bir tane almıştık komşu. İlk kurduk. Ulan bu nasıl yıkıyor falan filan diye ilk yıkamayı baştan sona izlemiştik abi. Çünkü hep böyle merdane kafası falan filan var ya. İlk böyle otomatik nasıl yıkıyor bu ya? Bir dönmeye başladı. Lan bozuldu mu acaba falan. Sıkıyor halbuki. İzlemiştik. Şimdi aklıma o geldi. Aa bak şeyler çıkmaya başladı. Sular. Hemoglobinler yukarıya doğru çıkmaya başladı. Tabii şimdi ince et. Aynen. Güzel oldu. Çeviriyorum abi. Hop. Baba Fingo. Bunun adı Baba Fingo olsun abi. Ben onu alayım baba ver. Rahat hareket et. Etin bu kadar ucuz olduğu bir ülkede 30 dolara hatta 16 dolara sınırsız et yediğiniz bir ülkede şu görmüş olduğunuz bir dilim Kobe steak 50 dolar. Şimdi bu kaç gram abi bu? 3,5 ons. Sos yaklaşık Yani 100 gram. 100 gram gibi bir şey. 90 küsur 100 gram. 100 gramlık bir et 50 dolar. Şimdi diyeceksiniz ki 50 dolar çok mu? Burası için, Amerika için çok. Yağlar abi, yağlar. Oldu mu? Oldu abi. Peki abi. Şimdi illere göre dağılımını yapıyorum. Türkiye'de olsa bu et 200 lira. Ben sana Daha fazla. söyleyeyim. Daha da fazla evet. Bunun 500 lira falan. O kadar olur mu? Bizde vergi falan da var ya. Aa doğru. Bakayım. Yok biraz daha vereyim. Ayıptır abi, günahtır. Hak geçmesin. İyi mi baba? İyi abi. Tamam abi. Yarısını da ben alıyorum. Ama doğru söylüyorsun, vergi falan var. Tabii. Et zaten hani direkt yasak. dolarla satıldığını düşünsek bile 50 dolar çarpı 4 desen kaba hesap 200 TL. O 200 TL'ye ne kadar vergi biner abi? Abi bunun En az çağrı bir falan da var. çağrı da var. Bence %50. 500 liradan aşağı satılmaz. Bence de satılmaz. Hakikaten bence de satılmaz. Ben başlıyorum. Ya çünkü hemen de fikirlerini söyle. Bence sen söylemelisin. Simsin. Çok Başka harika. bir et diyorsun. Bende bir hastalık var, koklamadan hiçbir şey yiyemiyorum abi. Abi çok güzel kokuyor be. Vallahi billahi çok güzel kokuyor ya. Ya kendinden soslu gibi. Bu arada ette sos falan hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim efendim.
Dünyanın en pahalı eti. Buyursunlar. Aç ağzını, aç. Şöyle direkt gördüğünüz gibi. Bir yiyelim bakalım. Hadi bismillah. Oo. Teslim oldum. Abla ne? Et der misin buna? Demez. Şimdiye kadar yediklerimiz neydi? Patates. Vallahi patatesmiş. Abi Soğumaz. et ya. Bir durup düşünmek lazım abi. Hakikaten durup düşünmek lazım. Bir hayvanın eti nasıl bu kadar tatlı olur, nasıl bu kadar güzel olur yani. Kokusu da çok güzel. Sana biraz büyük kestim değil mi? Evet. Kusura bakma. Olsun. Yurt dışına aranızda çıkanlar var. Avrupa'da bu et var çünkü. Amerika'ya gidenler varsa bunun daha ucuz satıldığı yerler de var. Daha küçük, yarısı kadar falan bir şeyi 20-25 dolara falan bulabilirsiniz. Kubilay'a sonradan kesinlikle hak veriyorum. Bu işin vergisi var, ithalatı var, bir de kârı var. Şu dilimi 500'den aşağı yiyemezsiniz. Aynen. Abi şu eti yurt dışına çıktığınızda mümkünse ya bir deneyin, bir yiyin ya. Kobe steak'i bir yiyin ya. Allah aşkına. Ey Wagyu! Duy bizi. Ne güzel işler yapıyorsun. Wagyu'ya mı taşırsak? Vallahi ben giderim. Ben giderim ama şöyle bir sorun var. Ben hayvanların hepsini yerim abi. Dalarım oraya. Ama çok güzel. Harika bu ya. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ağzıma dolu söyleyemiyorum. Biz videoyu kapatalım. Bundan bir tane daha söyleyeyim. Aynen. Bu iş yerim. başka türlü olmaz. Bu gider. Sevgili arkadaşlar, bugün hala ağzım dolu ama kusura bakmayın. Çok keyifliyim şu anda. Allah size de bunu yaşatsın inşallah. Çok Sanki ev almış, araba almış da öyle bir şey söylüyormuş gibi oldu ama şöyle bir şeyden keyif almanızı isterim. Babacım iyi ki geldin. sağ Ayağına olasın abi. sağlık. Sen de iyi ki geldin, buluştuk. Mangalımızı da yaptık ister gibi. Harika Dünyanın oldu. en pahalı etini de yedik. Ha bir dilim yedik, şimdi bir dilim daha yiyeceğiz. Gönül ister ki dediğim gibi sabahtan öğlene kadar, akşama kadar böyle yiyelim ama maalesef. Tabii kahvaltıyı da bununla başlasak keşke. Abi diyorum işte Evet. kıymalı yumurta yerine Wagyu'lu yumurta, Kobe'li yumurta. Bunlar olmayacak işler değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Biz şimdi bir tane daha Kobe söyleyeceğiz. Canım bakar mısınız buraya?